Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde tekrardan gündeme taşıdığım bir konu vardı. Almanya'da ırkçılık konusu. Almanya'da şu anda devam eden NSU 2.0 davası ile ilgili Alexander M adında sadece bir kişi tutuklu. Kısaca konuyu daha önce takip etmeyen izleyicilerimiz için hatırlatalım. Avukat Seda Başay adlı Almanya'da yaşayan bir hanımefendiye tehdit mektupları gelmişti. Aynı zamanda yine pek çok insana da Türkiye kökenli ya da göçmen diyebileceğimiz insanlara da bu NSU 2.0 denilen bu ırkçılar tarafından tehdit mektupları gönderilmişti. Bununla ilgili olarak yapılan suç duyuruları sonucunda Alexander M adında bir kişi tutuklanmıştı. Şimdi bizler bu ekrandan defalarca dedik ki Alexander M denilen adam bir kukla. Onun arkasında kim var? Mesela Avukat Seda Hanım'ın tehdit edilmesiyle ilgili bu adresini, ev adresini kim, nereden, nasıl buldu? Bu işin arkasında kim var dedik. Bakın, yapılan soruşturma devam etti. Savcılık bir iddianame hazırladı. 300 sayfalık bir iddianame. Bu iddianamede olayı bütün hepsini Alexander M adlı kişinin yaptığını ifade ediyor savcılık. Ancak mahkemeye çıkan bu Alexander M bakın nasıl itiraflarda bulundu. Bu işin perde arkasında kimlerin olduğunu, asıl ırkçıların kimler olduğunu Almanya'da tek tek itiraf etti. Bakın, zanlı Alexander M kendisini kullanışlı ahmak olarak nitelendirdi duruşmada. İşin içerisinde aşırı sağcı polislerin bulunduğunu ve suçu örtbas etmek için kendisinin kurban seçildiğini söylüyor. Bakın, bir itiraf, devam ediyoruz. Düzeltiyorum, az önce 300 sayfa demiştim. 120 sayfalık arkadaşlar iddianame. Savcılık öyle bir şey çizmişti ki bu 120 sayfa boyunca bütün suçları bu adam işlemiş. Şimdi devam ediyoruz. Duruşmanın ikinci gününde hakkındaki suçlamalara yanıt veren sanık Alexander M. savcılığın iddianamesindeki suçlamaları reddetti. Hiçbir durumda suç işlemedim dedi. Sanık hem polis içerisindeki aşırı sağcılara hem de olayın üstüne gitmeyen savcılığa ağır suçlamalarda bulundu. Sanık savunmasında internette düzenli olarak aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu tartışma platformlarına katıldığını belirtti. Zanlı 2019 yılının yaz aylarında Darknet ortamındaki aşırı sağcı bir platform tarafından davet aldığını ve buraya katılmaya başladığını söyledi. Buradaki tartışmaları ilginç ve zaman zaman eğlenceli bulduğunu söyleyen Alexander M. özellikle avukat Seda Başay Yıldız'a yönelik yüksek derecede şiddet ve nefret söylemlerinin olduğunu ifade etti. Burada paylaşılan enformasyon ve fotoğrafların gizlilik gerektirecek bilgiler olduğunu ve sadece güvenlik birimlerinden elde edilebileceğini söyledi. Bakın, olay polise geliyor. Bu nedenle aşırı sağcı bu platformdaki bazı katılımcıların polis olduklarını o zaman da tahmin ettiğini ifade etti. Bu sitedeki yazışma ve yüklenen fotoğrafların şifreli dosya paylaşım programı üzerinden gerçekleştiğini ifade ediyor. Zanlı Alexander M. zaman içerisinde buraya katılanların maksimum düzeyde etki gösterecek tehdit mektupları yazmaya karar verdiklerini söyledi. Sanık, yazışmalarda kullanılan ifade biçiminin resmi yazışma dili olduğunu ve hayal kırıklığı yaşayan polisler, arkadaşlar bu çok çok önemli, tarafından, yani bu tehdit mektuplarının polisler tarafından kaleme alındığını belirtiyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Alexander M. bu sitede, internet sitesinde bazı aşırı düşüncelere karşı çıktığını da, hatta Yahudilerin dünyayı yönettiği yönündeki iddiaları abartılı bulduğunu söylediği için istihbaratçı olmakla suçlandığını ve 2020 Mayıs ayında tartışma platformundan ayrıldığını söylüyor. Tutuklanmasından kısa bir süre önce sokakta ve metroda takip edildiğini fark ettiğini, bu zaman zarfı içerisinde e-mail şifresinin pek çok kez hacklenmeye çalıştığını da ifade ediyor.
Bu gelişmelerden sonra evine baskın yapılacağı ve bilgisayarlarının aranacağını ama kendisinin tutuklanacağını düşünmemişti. Savcılığın gizli bilgilerin verilmesiyle ilgili polise yönelik detaylı soruşturma yapmamasını sürecin en gizemli yönlerinden biri olduğunu ifade eden sanık burada davacılarla suçlanan zanlı olarak kendi çıkarlarının örtüştüğünü vurguladı. Sanık mağdurların kişisel bilgileri ve adresleri kimler tarafından verildiğinin ortaya çıkarılmasının hem kendisinin hem de müdahil olan davacıların ortak hedefleri olduğunu söyledi. Yani şunu söylüyor. Diyor ki bu işi şikayetçi olan Seda Hanım ve diğerleri de diyor ki bu işin arkasında polis var. Yine arkadaşlar bu dava sürecinde Seda Hanım'ın adres bilgilerini, özel bilgilerinin kimler tarafından verildiğine dair yürütülen soruşturmada 16 noktada arkadaşlar polis bilgisayarlarından girildi. Yani polislerin girip bu adresleri, bilgilere ulaştığı açık bir şekilde ortada ama savcılığın 120 sayfalık hazırlamış olduğu iddianamede bununla ilgili olarak şu bilgisayar, şunun şifresi vesaire gibi bir şey yok arkadaşlar. Polis burada sanki bu dosyada bu olayda yokmuş gibi Alexander M adlı kurban bütün olayı organize etmiş gibi bu ırkçılıkla ilgili dava bu adamın üzerine yıkılacak arkadaşlar. Ama işin arkasındaki baronlar, polisler, aşırı sağcılar, ırkçılar arkadaşlar bu davayla ilgili olarak göreceksiniz. Buradan söylüyorum hiçbir ceza almayacak, hiçbiri soruşturulmayacak. Hukuku, kanunları, göçmenlerin hakkını korumakla görevli olan polisler eğer bu işin içerisindeyse, bu ırkçılığı yapıyorsa sokaktaki adamın ırkçılık yapmasını ben çok görmem arkadaşlar. Net bu kadar basit. Savcılığın burada yürütmüş olduğu soruşturma tam anlamıyla bir fiyasko. Sanık olan Alexander M de diyor ki kardeşim diyor internet sitesinden girdim diyor. Bilgileri bu kadının bilgilerini, Seda Hanım'ın bilgilerini polisler oraya koydu diyor verdi. Şifreli dosya şeklinde diyor. Yoksa diyor ben ne bilirim polis bilgisayarına mı gireceğim diyor. Olayın çözümü çok basit. Gideceksin o internet sitesine. Kimler hangi IP numarasına yani bilgisayar numarası vardır. Bütün bilgisayarların ve cep telefonlarının o numara sadece size aittir. IP numarası. Bunu araştıracaksın. Ortaya çıkacak. İnternet üzerindeki her şey arkadaşlar iz bırakıyor. Girdiğiniz internet sayfası, yaptığınız aramalar, aradığınız kelimeler hepsi bir yerde toplanıyor arkadaşlar. Siliyoruz ya mesela. Silinmiyor arkadaşlar. Bir bilgisayara, bir cep telefonuna siz bir fotoğraf, bir bilgi kaydettiğinizde silseniz dahi bunlar uzmanlar tarafından geriye çağrılıyor arkadaşlar. Diyelim ki formatladınız. Gitmiyor arkadaşlar. Gitmiyor. Bunlar bilgisayarın hard diskinde ya da bir cep telefonunuzun hard diskinde bir yerde duruyor arkadaşlar. Formatlasanız dahi gitmiyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. O bir diskin üzerine yazılıyor. Uzmanlar bunu istedikleri zaman o hard diski aldıklarında ya da cep telefonunu aldıklarında sizin sildiğini sandığınız o bilgilerin hepsini geri çağırıyorlar. Geliyor. Net bu kadar açık arkadaşlar. Onun için bu davayla ilgili olarak sözü fazla uzatmadan şunu söylememiz lazım. Savcılık isterse bu davayı çözer, gerçek ırkçıların kimler olduğunu ortaya çıkartır. Bakın. Kuzey Ren-Vesfalya eyaletinde hala soruşturması süren polislerin kurmuş olduğu 170 tane polisin dahil olduğu bir WhatsApp grubuyla ilgili soruşturma var. Bu WhatsApp grubunda ırkçı bir şekilde konuştukları mesela hatırlatayım beni takip edenler bilir daha önce bununla ilgili bir haber yapmıştım size. Polisler diyorlar ki işte bugün şu Türk'ü dövdüm. Şu kadar Türkiye işte bilmem ne yaptım. Polisi bugün bu sabah diyor ki ben diyor dışarıya çıkacağım. Türk avına çıkacağım diye polislerin kendi aralarında WhatsApp grubunda yazışmaları var. Bunların hepsi ortaya çıktı. Polislerin cep telefonları savcılık tarafından alındı. Bunların çözümleri hala devam ediyor. 2 yıl olmasına rağmen hala çözülebilmiş değil. Ne çıkacak bu davada? Onu da size söyleyeyim. Hiçbir şey olmayacak. Bu Seda Hanım'la ilgili, Seda Yıldız hanımefendi ile ilgili yürütülen davada da ve diğer birkaç tane daha bu olaya bizzat tehdit edilen isimler var. Bunların müdahil olduğu bu davayla ilgili bir netice çıkmayacak. Bu Alexander M denilen adama 3-5 yıl ceza verecekler. Bütün olayı bu adamın üzerine yıkacaklar. Bu açık arkadaşlar net. Polislere ve bu
bu işi soruşturmaya savcılığa hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Çünkü 120 sayfalık bu iddianamede hiçbir şekilde arkadaşlar ne polise ne de bu işi soruşturan savcı, zaten savcı kendi kendine iddianame hazırlayacak hali yok. Hiçbir şey söylenmiyor. Sanık da isyan ediyor. Bak diyor ki ben tamam kabul ediyorum diyor ama bu işi bana yaptıranlar var kardeşim. Bu işin baronları var diyor. Bunu soruşturun. Yok. Böyle arkadaşlar bunlar Almanya'da niye ırkçılık bitmiyor? Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Norveç'te niye ırkçılık bitmiyor? İşin arkasında hukuku korumakla görevli, bu ırkçı saldırılara uğrayan insanların hakkını korumakla görevli olan insanlar olduğu için. Ya polisler bu işin içerisindeyse çözemezsiniz. Savcı polise talimat yazıyor. Diyor ki şunları araştır. Polis cevap veriyor. Diyor ki yok diyor bilgiye ulaşamadık diyor. Yani polis istemezse hiçbir dosya kolay kolay arkadaşlar çözülmez. Çünkü emri savcı veriyor. Yerine getirecek olan da gidip adamları bulacak olan da delilleri toplayacak olan da polis arkadaşlar. Suçlu polisse suçlu polis olduğuna göre bu olayda da öyle anlaşılıyor. İddialar bu yönde. Yani bu işin bir neticeye varması bana soracak olursanız imkansız. Bakın hazır böyle bir olay gelmişken birkaç konuyu da daha size hatırlatmada bulunayım. Özellikle sosyal medya kullanan Facebook, Twitter, Instagram bilmem ne var oğlu var. 1000 tane uygulama var. Bunları kullanan izleyicilerimiz lütfen çok dikkatli olsunlar. Özel ya da başkalarının bilmesi halinde sorun yaşayabilecekleri bilgileri hiçbir şekilde bu sosyal medya üzerine yüklemesinler, paylaşmasınlar. Yarın öbürsü gün cep telefonunuz hacklenebilir. Cep telefonunuz birilerinin eline geçebilir. Şifrelerinizi birileri kırabilir. Sizin birilerinin eline geçtiğinde sorun yaşayacağınız herhangi bir bilginiz vesaireniz, fotoğraftır, videoydu bilmem neydi. Bunları benim naçizane size tavsiyem dikkat edin, paylaşmayın arkadaşlar. Bunlar yıllar sonra da olsa bir şekilde sizin önünüze çıkabilir. Bir şekilde sizi sıkıntıya düşürebilir. Herkes hani bir şey yapıyor anlamında söylemiyorum bunları. Ya adam Facebook'a giriyordur, öyle takılıyordur falan filan. Bakıyordur, ediyordur, 2 fotoğraf paylaşıyordur. Tamam onda bir şey yok ama özel bilgileriniz, şifreleriniz vesaireniz arkadaşlar çok çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bir de arkadaşlar internetten eğer alışveriş yapıyorsanız mutlaka sanal kart kullanın. Sanal kart nedir bilmeyenler için anlatıyorum, kusuruma bakmayın. Sizin diyelim bir tane bankadan kredi kartınız var elinizde. Bu kredi kartının işte hangi bankadan aldıysanız onun internetten bankacılığına giriyorsunuz. Bankacılık uygulamasına. Sanal kart oluştur diyorsunuz. Size elinize bir kart yok, sadece numaralar var. O işte 16 haneli kart numarası var onun üzerinde. Son kullanma tarihi ve arkasındaki o 3 haneli güvenlik kodu var. Siz bunun limitini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin 50 euroluk bir alışveriş yaptınız internetten. Hesabın yani bu kredi kartının limitini 50 euro yapıyorsunuz. Harcandıktan sonra da sıfıra düşüyor. Alışveriş yapmasanız da istediğiniz gibi bu limiti indirip çıkartabiliyorsunuz. Alışveriş yaptıktan sonra sıfırlarsınız. Çünkü o kart numarası sizin gerçek o elinizdeki karta bağlı, bir ana karta bağlı, ondan düşüyor. Ekstra bir para ödemiyorsunuz. Bilginiz olsun. Bilmeyenler için anlattım. Bilenler lütfen kusuruma bakmasın. Bilmeyen insanlar olabilir. Bu konuda da sizleri uyarıyorum. Aman dikkat edin. Bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar bu ve benzeri konulara dikkat etmenizi sizlerden rica ediyorum. Yarın öbürsü gün başınız ağrımasın diye. Evet değerli izleyicilerimiz, sizler de bu konularla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bana ulaştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra Instagram ve Facebook hesabımızdan da, kanalımızın bu hesaplarından da bana ulaşma imkanınız var. Bu hesaplarımızı da takip ederseniz çok çok memnun olurum. Videomuzu da beğenmenizi sizlerden hasreten rica ediyorum. Evet biraz çok konuştum, farkındayım, kusura bakmayın. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.